WordPress sitesi olanlar için pratik bir eklenti işlerine yarayacaktır diye düşünüyorum. Benim işime yaradı aslında. Güzel bir eklenti, hoşuma gitti. Nedir bu eklenti diye soracaksanız geçip bir inceleyelim hemen. İncelediğim eklenti bu arkadaşlar. WPC Admin Columns diye geçiyor. Türkçesi hemen bakalım. Yönetici sütunları. Nedir bu diye soracaksınız tabii ki. Ne işe yarar diye düşüneceksiniz. Eklentiyi biraz inceledim, kurcaladım. Ücretsiz sürümü tabii ki bu. Ücretsiz sürümünü deneyeceğiz. Ücretsiz sürümünde artıları da var ama ücretsiz sürümü de bizim işimizi görüyor aslında. Görebilir. Pratik bir şey yani. Çok da böyle ahım şahım bir şey olmasa da işimizi görür diye düşünüyorum. Bu eklentiyle ürünler, sayfalar ve yazılar kısmındaki sütunları istersek yeni sütunlar ekleyebilir, istersek halihazırda olan sütunları da kaldırabiliriz ya da yerlerini değiştirebiliriz falan. Bunun gibi işlemler yapabiliyoruz. Pratik bir eklenti bence. Hoşuma gitti. Benim de hoşuma gitti aslında. Kullanılabilir. Bu eklentinin tabii ki WordPress sayfasının linklerini videonun açıklama kısmında olacak. Lütfen girin ve bakın geliştiricinin işte bilgileri falan ne yazmış, ne etmiş hepsini bir inceleyebilirsiniz. Şu anki WordPress sürümümüzde de uyumlu. Aslında yeni bir eklenti. Yeni çıkmış bu eklenti. Biz de ilk inceleyenlerden biri olacağız herhalde diye düşünüyorum. Şimdi aradaki farkı göstermek için hemen şöyle yapalım. Bu varsayılan şekilde bakın WooCommerce ürünler tablomuz. Yani şuradaki sütunlar gördüğünüz gibi bu varsayılan şekliyle. Bir de eklentiyi kurduktan sonraki şekline bakalım. Bakın sol taraftaki yani şu kısım varsayılan olarak gelen. Bu da eklentiyi kurduktan sonra olan şekli. Özellikle de böyle e-ticaretle uğraşanlar için bence güzel bir eklenti kullanılabilir. Yani varyasyon burada ürününüzün ne çeşit bir ürün olduğunu, varyasyon resimlerini görebiliyorsunuz. Bayağı bir özellik var. Çünkü burada sütunları eklediğinizde işte yeni şeyler ekleyebiliyorsunuz. Alanlar, kısımlar ekleyebiliyorsunuz falan böyle şeyler var. Ya da yerlerini falan değiştirebiliyorsunuz. İşe yarar mı? Yarar tabii ki. Neden olmasın? Bunu yalnızca ürünler kısmında yapmıyoruz. Dediğim gibi sayfalar kısmında da yapabiliriz. Ayrıyetten de yazılar kısmında da yapabiliyoruz. Siparişler kısmında ve kullanıcılar kısmındaki sütunlarda ne yazık ki değişiklik yapamıyoruz çünkü ücretli versiyonunda bu özellik açılıyor diyorum. Lafı uzatmayalım, uyarımızı yapıyoruz ve ondan sonra da hemen işlemlere başlayalım. Test olarak kullandığımız e-ticaret sayfamız. Hemen kontrol paneline geçelim. Yeni eklenti ekle diyorum. Eklentiler kısmına geldim. Yeni eklenti ekle diyorum. Buraya eklentimizin ismini yazalım. Eklentiyi kuracağım ve etkinleştireceğim arkadaşlar. Eklenti kuruldu. Bakın burada zaten gördüğünüz gibi hemen bir bölüm geliyor. Bir menü gibi bir şey geliyor aslında. Bakın eklentiler burada da bir tablo olduğu için buradaki tablonları da yani değiştirebiliyoruz. Değişiklikler yapabiliyoruz açıkçası. Hatta şöyle örnek olarak göstereyim. Bakın eklenti açıklama otomatik güncelleme. Eklenti açıklama ve otomatik güncelleme. 3 tane sütun zaten gözüküyor. Ayrıca sütun eklemek istersem add column kısmına tıkladığımda yeni bir alan çıkıyor. Buradan seçiyoruz tabii ki ne ekleyeceksek. Mesela örnek olarak ikon diyorum. Buraya da başlığına da ikon diyorum. Burada isterseniz bakın genişliğini ayarlayabiliyorsunuz. Başlangıçta mı ortada mı olsun ya da sonuna doğru mu yani sağda mı solunda mı falan olsun diye ayarlayabiliyorsunuz. Yazının burada da rengini seçebiliyorsunuz. Hatta rengini de şöyle kırmızı yapalım. Ekleyelim. Bakın bu tarafa geliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen yerini de değiştirelim. Şöyle aldım. Bu tarafa aldım, kaydettim. Bakın böyle eklentilerin ikonlarını çekiyor bu şekilde. Bakın çekiyor. En azından görebilirsiniz, ne olduğunu anlayabilirsiniz. Pratik bir eklenti. Gayet güzel, hoş. Eklentinin Türkçe dil dosyası var. Onu da sayfamızda maxentmed.com sitemizde paylaşacağım arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi bu eklentiler kısmında yazılar sayfasına bir gelelim. Bakın burada gene görebiliyorsunuz. Bu şekilde. Resim, başlık, yazar, kategoriler. Girdiğiniz bölüme göre ekleyeceğiniz alanların mesela seçenekleri değişebiliyor arkadaşlar. Nasıl diye yani ne demek istiyorum? Burada add column dedim yani yeni bir bölüm ekle dediğimde bakın şimdi. General kısmında bir sürü şey var bakın. Ekleyebileceğiz. Yani ne ekleyebilirsiniz, ne işinize yarayabilirse ya da farzı misal yeni alan da ekleyebiliyorsunuz. Sizin de işinize yarayabilecek. Mesela buradan seçebilirsiniz. Tabii bunları biraz ileri derecede biraz bilmeniz lazım. Neyin ne ekleneceğini falan burada anlamanız lazım bir yerde. Böyle güzel bir alanı var. Mesela burada işte yazı olarak, numara olarak işte e-posta bilmem ne neyi göstermek istiyorsanız falan bunları seçebiliyorsunuz. Türkçe dil dosyasında bunların hepsi Türkçeleşiyor zaten ayrıyetten. Onu da söyleyeyim. Örnek bir tane ekleyelim mesela.
Burada olmayan bir şey ekleyelim mesela. ID var, ID numarası. Mesela bu yazıların ID numarasını göstermek istiyorum ben. Buradan hemen şöyle rengini de ne yapalım? Yeşil yapalım. 514, 513. Neden 514, 513? Bakın şimdi yazının üstüne geldiğinizde alt tarafta, yani şu kısımda, şimdi mouse oradan aldığım zaman zaten çıkıyor ama alt tarafta adreste yazının zaten numarasını, ID numarasını görürsünüz. 514. Burada 514'ü görüyorsunuz bakın. Sol tarafta. Hatta şöyle yapalım. Gösteriyor mu? Evet, gösteriyor. 514. Bu şekilde. Yazılarda yapabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz ya da böyle mesela neyin göstermek istiyorsunuz, göstermek istemiyorsunuz. Mesela kategorileri kaldırmak istiyorum, göstermesin. Oradan kategoriler kısmı gitti. Hızlıca. Ha, bunu mesela şuradan da yapabilirsiniz, ayrı bir şey, ama buradan daha hızlı şekilde ya da buradan, bakın buradan da kaldırabilirsiniz tabii ki. Ne istiyorsanız. Şöyle uygula dedim. Bakın temizlendi. Tekrar geldim. Bakın, etiketler, kategoriler. Tekrar açtım. Ne varsa artık işte, yani buradan kaldırıp açabilir ya da kapatabiliriz. Böyle bir şey. E-ticaret sitesi olanlar için aslında önemli bence. Biraz daha böyle pratikleştiren bir şey gibi geliyor bana. Yazılarda öyle, sayfalarda da yapabiliyorsunuz bunu. Ama dediğim gibi siparişler kısmında yapamıyoruz. Ücretli versiyon, bakın orada da zaten uyarı verecek bize. Bakın basıyorum yine bu şekilde. Burada zaten diyor ücretli versiyonunda diyor. Kullanabiliyorsunuz, yani özellikleri ekleyebiliyorsunuz bilmem ne filan. Ayrıyetten ayrıca kullanıcılar kısmında da aynı şekilde. Tamam, biz de ürünlerimize gidelim bari. Ürünler sekmesine gelelim. Bence burada en çok işimize yarayacak kısım ürünlerde olur. Bu eklentiyi en çok kullanacağımız alan ürünlerde olabilir. Hele hele bir de böyle varyasyonlu ürünler falan varsa mağazanızda, onların resimlerini görebiliyorsunuz bilmem ne. Yani en azından sürekli içine girip varyasyonlu ürünleri seçip bilmem ne falan değil de neler olduğunu buradan da, çoğu şey belki özelleştiremiyorsunuz. Bir Balki gibi, hani ne diyeyim size, envanter programı eklentisi değil ama en azından bu sütunları özelleştirme imkanınızı sağlıyor. O yüzden güzel. Şimdi burada biraz değişiklikler yapalım, bir şeyler yapalım mesela. Şimdi böyle benim bir sürü ürünüm var. Varyasyonlu, varyasyon olmayan düz ürünler falan var. Böyle mesela yapalım bir şeyler şimdi. Geldik, dedik ki ben bu ürünlerin varyasyonlu mu değil mi, grup ürün mü mesela, harici ürün mü, bunları görmek istiyorum. Hemen kolon ekle diyorum. Şunu da üste alıyorum. Şuraya getireyim. İkonlarını yapalım mesela. Type ikon, yani tür, şöyle yapalım. İkonunu seçelim. Şuna da ikon diyorum. İsterseniz bir renk de verebilirsiniz ya da standart bu şekilde bir renk olabilir. Genişlik buradan seçebiliyorsun. Hemen yapsın bakalım. Bakın bu şekilde. Bu ürün varyasyonlu bir ürün. Bu gruplandırılmış bir ürün. Varyasyonlu, harici bağlantılı ürün. Normalde buna baktığınız zaman belki anlamayabilirsiniz. Yani şu ikonlar olmadan ne olacak? Şöyle işte, ya içine gireceksiniz herhalde. Tabii burada buralarda yazmıyor sonuçta. İçine girip bakacaksınız. Ama bu şekilde de gayet güzel. Bence pratik olmuş. Hatta bir de renk verelim buna ya. Şöyle yeşil yapalım. Yeşil, bir de ortalasın diyelim şöyle. Şöyle seçelim. Bakın böyle renk falan değiştirebiliyoruz. Başka ne yapabiliriz? Mesela varyasyonlu ürünlerin resimlerini göstersin bize. Onu yapalım. Gene geldim. Ekleyelim. Hatta mesela favori listesini kaldırsın. Tarih kaldırılsın. Stok kodu kaldırsın. Tabii kaldırdıkça alanda büyüyor zaten de. Hemen şöyle bir tane ekle diyorum. Şöyle yukarı alalım. Şöyle görsel ismin yanında olsun. Buraya da mesela varyasyonlu ürün seçeceğiz. Resimlerini seçeceğiz. Bakalım. Burada var mı? Product varyasyon. Buradan da özel alandan seçeceğiz onu. Özel, hemen geldik. Burada varyasyon.
İmaj galeri, evet. Yani varyasyonlu ürünlerin resimleri varsa, imaj galerisinde resimleri varsa onları göstereceğiz. Şunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Düzenlenebilir mi? Evet. Sıralama yapılsın mı? Gerek yok. Sıralama yapılmasına gerek yok. Hemen kaydet diyorum. Bakın. Bu şekilde varyasyonlu ürünlerin resimlerini de görebilirsiniz. Bu güzel bir kolaylık aslında. Buradan kalem işaretine bastığınızda bakın. Ekleme de yapabilirsiniz mesela. Bir şeyler de ekleyebilirsiniz. Resim falan. Yani değişik özellikleri var eklentinin. Güzel bir şey. Başka bir şeyler de ekleyebilirsiniz. Bakın varyasyonlu ürünler ya da kaç çeşit varyasyon olduğunu mesela bakalım. Onun için de gene bir alan ekleyeceğiz. Product ID mesela varyasyon, tamam diyelim. Şuna da varyasyon adedi diyelim mesela. Evet, yani mesela 5 adet falan demiş. Şöyle şunu alalım. Şunun ismini de mesela galeri diyelim ya da işte galeri. Galeri dedik. Bunu da kaydedelim. Bak, 5 tane varyasyon ürünü var. Üstüne bastığında hangi varyasyonun hangi fiyata satıldığını, tabii ki dediğim gibi yani bir envanter stok program eklentisi olmadığı için buradan şu an ben bulamadım, böyle özelliği de varsa da bilemiyorum ama bayağı bir araştırdım, bulamadım. Burada bir düzenleme yapılmış. Aslında bu şekilde bir düzenleme de yapılsa gayet güzel olurdu. Yani belki de ücretli sürümde vardır, ücretsiz sürümde yoktur. Yani bu şuradan fiyatlarını falan da yapabilseydik, değiştirebilseydik falan çok güzel olurdu. Hiç böyle içine girmeden yapılabilirdi. Yani başka da mesela dediğim gibi alanlar ekleyebilirsiniz, yerlerini değiştirebilirsiniz, açıp kapatabilirsiniz. Biraz bunları kurcalamanız lazım açıkçası. İşte bakın Product ID bilmem ne falan, yani bayağı mesela şunu bir seçelim, açıklama diyeyim. Mesela ne çıkacak bakalım, ben de merak ettim. Bayağı büyük mü çıkıyor? Tabii çok çıkıyor. Yani işte artık deneyeceksiniz, bakacaksınız neler var neler yok diye. Hatta kısa açıklaması yok mu? Short description. Tamam, bunu seçelim hatta. Bu şekilde. Buradan da ürünün kısa açıklamalarını görebilirsiniz filan işte. Kolaylık, pratik. Bence pratiklik sağlar. Sağlar mı? Sağlar bence. İncelemeler arasında gene karşıma çıktı. WordPress kütüphanesinde dolanırken bu eklenti karşıma çıktı. Yeni bir eklentiymiş. Yani çok böyle aman aman bir şey olmamış, bir süre geçmemiş. Şu anda yeni inceleniyor galiba zaten de. Biz de ilk inceleyenlerden olduk. WordPress siteniz varsa işte dediğim gibi, eğer yazılar ya da sayfalar kısmında böyle bilgiler, sütunlarla oynamak istiyorsanız ama özellikle de e-ticaret sayfanız varsa da bu ürünler tablosunda değişiklik yapmak istiyorsanız bu pratik eklenti işinize gelebilir bence, kullanılabilir. Benim hoşuma gitti. Ben kullanırım bu eklentiyi çünkü diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni atın. Kanala da abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Destek olun bana da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.